Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün aslında farklı bir video çekecektim. Onu yapamadım, yetiştiremedim. Ben de bugün Assassin Build istiyordunuz abi. Hiçbir yere bakmadım. Kendi edindiğim tecrübelerle Assassin Build nasıl yapılır, güzel bir Assassin karakteri nasıl dizilir, onlardan bahsedeceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi Assassin oyunda oldukça hızlı, oynaması zevkli, güzel bir karakter. Ben de oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben ilk Assassin açtım. Onunla devam ediyorum dostlar. Öncelikle Assassin'i nasıl kasarız dersen aslında genel bir istatistik olarak bakarsak tüm karakterleri öncelikli olarak ana görevden gideceğiz abi. Şurada sol üstte kırmızı enerji barı var. O enerji barı yetişene kadar, yani ana görevde ilerlediğiniz kadar ilerleyin. O enerji barına varana kadar karakterinizle ana görevden gidin. Çünkü ana görev ödülleri çok güzel oluyor. Paradır, eşyadır, itemdir, şudur budur. Çok güzel oluyor. Oraya yetiştikten sonra da karakterinizi o enerji barına eşitleyene kadar karakterinizi kasmanız gerekiyor bulunduğunuz haritada. Yan görevleri yapın. Ekstra olarak da rehber görevleri var. Şu anda bende yok, bitti. Şu üstte rehber görevleri çıkar. Onları yapın. Rehber görevleri de yine size oldukça güzel ödüller veriyor abi. Ve karakterinizin donanım kısımlarını nasıl dizeceğiz derseniz abi buradan açıyorum abi. Zaten ilk başladığınızda şurada başlıyorsunuz. Sonrasında ikinci haritaya geçiyorsunuz işte şöyle. Şöyle. Şu zindanlar var ya. Bunlar her gün yenileniyor abi. Bunları dönün. Bir. İkincisi şunlar abi. Bunları dönün. Bunlar da size mücevher itemleri veriyor. Şunlardan güzel ekipmanlar çıkıyor. Mesela şöyle göstereyim. Bu ekipmanlardan çıkıyor. Sonrasında bunlar her gün döndüğünüzde size bu ekipmanları veriyor abi. Donanımınızı nasıl dizeceğim diye derseniz zaten ilk başta başladığınızda büyük ihtimal alim veya başka bir donanım olacaktır. Ben size burada eğer ki çıkıyorsa şampiyon, çıkmıyorsa alim zırh setini dizmenizi tavsiye ederim dostlar. Bunu nasıl yaparsınız? Demirciye gidelim. Veya şuradan kuzgundan ben size göstereyim. Demirci dedim abi. Oyuna ilk başladıysanız birinci veya ikinci seviye. Biraz daha ileri gittiyseniz 3-4 kaçıncı ekipmanı basabiliyorsanız. Buradan ekipman imal et kısmına geldiğinizde ilk önce abi mesela atıyorum mu? Mesela 3'ü basacaksınız. 3'ü seçtim. İmal et dediğimizde bundan 2 tane imal edip birini onun üzerine atın abi. Üzerine attığınızda size şurada beceri niteliğini eklemek için bir defa yenile diyor ya. Yenileyeceksiniz. Üzerine atmada şu şekilde ekipmanı yenile diyorsunuz. Hiç yok muymuş bende şöyle. Şunda bir tane varmış. Mesela bunu bunun üzerine atıyorum abi. Birini birinin üzerine attığımda şu şekilde topuz darbesi becerisine artı 2 şaşırtma becerisi ekler diyor. Bu tarz bonusları kesinlikle getirmeniz lazım abi. Şimdi olayda herkes şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ekipmanların rengi değiştikçe gücü artar diyor. Bir yerde doğru ama sizin burada dikkat etmeniz gereken husus abi, turuncu artısız bir ekipman kullanana kadar artılı bir mor ekipman veya artılı bir mavi ekipman kullanmanız daha iyidir. Ben şöyle kendi ekipmanımdan göstereyim. Mesela benim zırhım mavi abi. Nerede o? Şu. Mavi bir ekipman ama artı döner tekme becerisine artı bir eklediği için turuncudan da mordan da daha iyi kullanıyorum ben bunu. Daha efektif bir şekilde kullanıyorum. Çünkü örnek veriyorum, döner tekme becerisinde 50k vuruyorsa sırf bu beceri sayesinde 100k vuruyor. İki tekme vurduğu için 50-50-100 vuruyor. O yüzden ben burada maviyi kullanıyorum. Mesela turuncum da var, morum da var. Ben maviyi kullanıyorum şu anda. Eğer ki onlarda bonus getirebilirsem onlardan kullanacağım, aynı bonus getirirsem. Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi o bonusları getirmek abi. Hangi bonusu getireceğim reis dersen burada iş bizi beceriler kısmına götürüyor abi. Beceriler kısmında hangi beceriyi kullanıyorsanız, ki Assassin'in zehiri, duvarın ötesine geçmek isterseniz silah hallendirme. Pusuya falan kesinlikle vermeyin. Döner tekme, kesip biçme temel şeyiniz olacak abi. Bunlar ateş, silah hallendirme, zehir, döner tekme, bir de kesip biçme. Hangisini kullanıyorsanız onları donanımlarınızda getirmeye gayret edin abi. Mesela ne diyor? Zehir birikimi artı 2 diyor. Hangi ekipmandaymış? Ayakkabıdaymış. Ha, istediğiniz gelmediyse basmaya devam edin. İtem topladıkça basmaya devam edin. Gelmezse de abi bastığınız işe yaramayan itemlerinizi buradan nitelik ağacına zırh setine basabilirsiniz. Burada hemen beceriler demişken donanım olayına geçtiğimize göre beceriler kısmına geleyim abi. Burada mesela ben döner tekmeye seviye 1 verdim. Seviye 40 da versem aşağı yukarı aynı hasar alıyorum abi. O yüzden tüm becerilerimin hepsini kesip biçmeye verdim. Sizin burada dikkat etmeniz gereken husus, hangi beceriyi kullanıyorsanız tüm beceri puanlarınızı tek bir yere vermeniz abi. Hepsine dağıtmak yerine tek bir yere verin. Sadece bunu kullanıyorsunuz. Çünkü hepsini sırayla kullanayım derseniz öfkeniz yetmez. O yüzden kesip biçmeye bunu verdim ben.
Döne tekmeye bunu verdim. Yani döne tekmeye vermedim. En iyi hasarı kesip biçmeden aldığım için buna verdim abi. Siz de eğer ki şuradaki becerileri çıkartamadıysanız, atıyorum kesip biçmeye çıkmadı da pusuya çıktı mesela. Buradan pusuya verin abi. Pusuyu kullanın bir süre. Bunun artısı gelene kadar onu sonra genel olarak kullanırsınız. Temel kısmında da ben vuruş kombinasyonu 2'ye verdim abi. Vuruş kombinasyonu çok önemli. Kombinasyonun hepsinde şu şekilde tamamlamanız lazım. Yani sol sol, sağ sağ tuş, mouse tuşlarında sol sol, sağ sağ. Şöyle göstereyim ben size bu kombinasyonu. Eğitime başla dedim. Reis geliyor abi. Gel lan. Şimdi vurdum. Vuramadım. Vurdum. Bu değil. Bak. Bak 37.000 vuruyor. Kombinasyonu sonuna kadar getirirsem 37.000 vuruyor abi. Hem de şeyin alttaki sarı bar, öfke barı var ya, o dolmuş oluyor. Bak. Zaten tam benim karakterin altında vuruş kombinasyonunu görebiliyorsunuz. Bak 2-2-2-2. Bu şekilde bitirici vuruşu yapıyorum abi. Her kombinasyonunuza başladığınızda zehir veya ateş hangisini kullanıyorsanız önce onu bir atın. Daha ondan önce şu şekilde kalıntınızı yakmanız lazım. Sonrasında bunu attım. Tekme yapıştırdım. 200.000 vurdu gördüğünüz gibi. 63.000 vurup kombinasyonu tamamladım abi. Vuruş kombinasyonu önemli. Eğer ki ikinci vuruş kombinasyonunu yapamıyorsanız biri aktifleştirin. Burada da dikkat etmeniz gereken husus abi, sadece bir tane vuruş kombinasyonuna puan vermeniz lazım. Mesela atıyorum 6 tane vuruş 1'e 20 tane buna, 30 tane buna vermeyin. Sadece hangisini kullanıyorsanız ona verin ki onu efektif bir şekilde, bonusu arttırmış bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada da dikkat etmeniz gereken husus, eğer ki az önce bahsettiğim donanımlardaki beceriler var ya, orada atıyorum zehir etkisine, işte zehirlenmiş düşmana karşı %25 hasar artışı gibi bir bonus gelmiştir mesela. Buradan zehirleri aşmanız lazım abi. O bonusa göre. Kan banyosuyla alakalı bir beceri bonusu geldiyse buradan kan banyosunu açmanız lazım. Ben de şu anda zehir fazla. Onu açıyorum. Veya kalıntılarda Rhaegar'ın Yakutu geldiyse şöyle göstereyim. Burada ne diyor? Kan banyosu etkisindeki hedeflere karşısında hasar 113.5 artar diyor. Mesela sizde bu varsa o zaman vuruş kombinasyonunda kan banyosu kısmını artırmanız lazım. Yani zehri vermemeniz lazım. Beceri kısmı. Burada 3 tane ben kullanıyorum. Zehir, kesip biçme artı, döner tekme. Birçok kişi soruyor, döner tekme veya kesip biçme artıyı nasıl aldın diye. Az önceki gösterdiğim yöntemle abi. Demirciye gidip donanım basarken mesela benim kesip biçme artım, hemen göstereyim. Bıçak fırlatmada. Şu şekilde kesip biçme artı. Ve mavi. Eğer ki iyi bonuslardan birini üzerinize almak istiyorsanız önce bıçak fırlatmaya basın abi. Çünkü örnek verelim, ben buradan bıçağı basarsam, atıyorum mavi bir ekipmana kesip biçme artı getirdim. Ama karakter 130k oldu, 140k oldu, 150k oldu. Bıçak mavi kalamaz. O yüzden fırlatma bıçağına verin. İyi kullanmanız gereken bonusu buradan çıkartmaya çalışın. Ki sarı item bastığınızda vuruş, şuradaki saldırı gücünüz artsın abi. Kapa diyorum. Nitelik ağacına geçelim. Assassin karakterinin en önemli özelliği abi kritik vurması. O yüzden nitelik ağacında ne kadar kasarsanız kasın full kritiğe verin. Şu sağ taraftakiler hep kritik. Buna 1 verdim. Buradan yine kritikten gittim. 1 verdim. 1 verdim. Bu tarafa adımımı attım. 10'a 10 kritik abi. Sonrasında buna 1 verdim. Yine şuradan vuruş kombinasyonu kritik oranına 1 verdim. Yine kritik verdim yani. Şurada bir hiddet arttırmaya bir birim vermişim. 10'a 10 yine kritik verdim. Sonrasında buna bir adım attım. Assassin'de şunu kesinlikle açın bak. Şurada kritik vuruş hasarını 17.5 arttırır ibaresi var. Burada bu sizi aldatmasın abi. Siz şunu artıracaksınız. Hiddet tüketen becerilerin hasarını %15 artırıyor. Yani 100k vuruyorsam kesip biçmeyle 100k vuruyorsam 115k vuracağım. O yüzden bunu arttırın dostlar. Kalan puanlarınızda saldırı gücüne vereceksiniz. Şu şekilde. Şuna. Sonrasında geçtim buna. Kalan puanlarımın hepsine bunu dağıttım. Şunlara kesinlikle vermeyin abi. Eğer ki ateşli ateşli bıçak, zehir atan bıçak şudur budur üretmek istiyorsanız, o yüzden şuna 3 tane verirseniz şu özelliğe onu üretirsiniz. Ürettikten sonra tekrardan buradaki puanları alıp
şu tarafa dağıtabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Buradakileri bir kere vermeniz gerekmiyor. Yani verdiniz. Mesela şöyle göstereyim ben. Atıyorum şuna 2 vermişim. Seviyeyi düşür dedim. Buradan saldırı gücüne seviyeyi yükselt dedim. Veya bundan düşürüp buna verebilirim. Başka RPG oyunlardaki gibi değil. Verdim orada kaldı. Sıfırlama için ayrı bilet al. Şunu al bunu al yok abi. Seviyeyi düşürüp başkasını artırabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Assassin için nitelik ağacı bu şekildeydi. Full kritik. Kalan puanların hepsi saldırı gücü. Şurada da beceri tüketen becerilerin, hiddet tüketen becerilerin hasarını %15 artırma. Yani döner tekmedir, özel vuruştur, şudur budur. Onların hepsinde %15 hasar veriyor abi. Nitelik ağacı bu şekildeydi. Set olayına gelirsek, üzerinizde kullandığınız set oyuna başladığınızda atıyorum alimi dizdiniz. O alimi bir kere 20 yapmaya uğraşın abi. Onu bir 20 yapın. Sonrasında şampiyon. Şöyle hemen araştırma kısmına geçip şampiyona geldim. Şampiyon Assassin'in temel şeyidir abi. Zırh setidir. Burada 20 seviye yaparsanız kritik vuruş oranı %15, kritik vuruş hasarı ise %20 arttırıyor. Hafif saldırıda ya da düşman kombinasyonuna karşılık veremez. Yani sen kombinasyon yaparken düşman karşılık veremiyor abi. Sadece bazı bosslar kırmızı vuruş yapıyor. Düz moblar karşılık veremiyor siz arttırırken. Bunu 20 yapın. İkinci setinizi ben şu anda bunu ana set olarak kullanıyorum. Bazıları ikinci set olarak kullanıyor. İkinci set olarak bunu yapıp Vahşi zırh setini kullanıyor. Vahşi zırh seti de çok iyi hasar veren özelliklerden biri. Zırh setlerinden biri ama tek dezavantajı abi kullandığınız SP miktarını %35'e kadar düşürüyor. Atıyorum örnek veriyorum 10K'lık bir HP barınız varsa 3.5K'ya düşürüyor abi. O çok sıkıntı. Tek yiyorsunuz. Ama şuradaki düşmanlara verilen hasarı %20 artırıyor. Düşmanlardan alınan hasarı %27.5 arttırıyor. Azaltıyor. Düşmanı alt edildiğinde maksimum SP üzerinden %3 yenileme sağlıyor ki yetmiyor bu. Ekstra olarak da 10 verirsen %10 hasar verme. Bunu 19 yani 20'de şu hasarları alıyoruz. 19'da bırakanlar var sadece şunları kullanmak için yetmiyor ama şunu kullanıyor. Ben 20'yi yükselttim pişman oldum abi. Şöyle göstereyim. Geride. Seç dedim. Buradan vahşiyi seçtim. Gördüğünüz gibi altta can barım neredeyse 20K'dan 6-6.5K'ya düştü. Eğer ki SP veren itemleriniz mücevherlerdir, şunlardır, bunlardır veya nitelik harcadan diğerleri de bir yerden yükselttiyseniz parçalayıcı zehir seti çok güzel ama tek dezavantajı dediğim gibi tek yiyebilirsiniz. Bazı yerlerde kullanılabilir. Atıyorum grup bir şekilde bir yere girmişsinizdir. Oradan tek yeme ihtimaliniz çok azdır. Ama hasar yüksek hasar gerektiren bir yerdir. Zırh setini geçici olarak takıp sonrasında tekrardan alime geçebilirsiniz şu şekilde. Bir tane de bu zırh setiyle ben bir vuruş yapayım. Bir saniye bakalım. Gel reis. Bak direkt 14.000 vuruyor düzlerde. Bak kritiksiz 200K vurdu. Mesela 80K'ya çıktı bak hasarlarım. Döner tekmene yapıştırıyor. Oo 200K yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hasarı bayağı katlıyor. Vahşi zırh seti ama tek dezavantajı o. Eğer ki ben kaçırmalarım iyi. Düşmandan hasar almadan sağa sola fırlıyorum ki Assassin'in en güzel özelliklerinden biri de budur. Sürekli hızlı olduğu için sağa sola kaçar abi. Kullanın derim. Ben bazen kullanıyorum bazen örnek veriyorum Edgar Storm'u keserken kesinlikle kullanamam. Tek yerim çünkü. Tekrardan ben şuradan geçtim. Set araştırması dedim. Seç dedim. Buradan alimi seçtim abi. Şöyle başvur dedim. HP barımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 19K'ya tekrardan çıktı. Zırh seti olayı da bu şekildeydi. Ekstra olarak geçen gün videosunda yapmıştım ben. Zırh setinde set araştırmasına girdik. İlla ki her şeyi basmanıza gerek yok. Atıyorum şampiyonu 20 yaptık. Alimi de 20 yaptık. Ben alimi ikinci set olarak kullandım. Şampiyon da ana setim. Sonrasında bir sürü ekipman birikti. Bunları ne yapacağım derseniz şuradan bakın. En alt seviyede hangisi var abi? Muhafız seti var. Burada ne veriyor bana? Artı 15 saldırı gücü veriyor. Kritik vuruş direnç oranı %1 artıyor. Maksimum SP'mi de 30 birim arttırıyor abi. Bunu basarsanız kullanmasanız daha iyi. Bastıkça şuradaki 320 doldukça size bunları veriyor. Mesela 320 bir kere dolarsa 4. seviye olur. Artı 5 saldırı gücü verir. Bir tane daha doldurursam kritik vuruş direnç oranı verir. Ya bu da güzel bir özellik. Çünkü bazı bosslar kritik atıyor. Özellikle şu mızrakçı vardı ya. Edgar Stone'da Assassin formuna geçtiğinde o da atıyor abi. Buradan sürekli yükselttin. Atıyorum bunu 10'a kadar yükselttiniz. Burada 8 var mesela. Burada 5 var. Deli fişek 5'miş. Savunmayı 5 artırıyor. Kritik vuruş hasarını %3 artırıyor. Sonra buna geçin. Yani hani dedim ya ekipman basarken 2 tane basın. Birinin üzerine atın. İşinizde yaramazsa zırh setine basın diye.
Ya o boşa gitmiş olmuyor. Onu da alıp buraya basıyorsunuz. Hem de burayı yükseltmiş oluyorsunuz. Hem de donanımınıza bonuslar getirmiş oluyorsunuz. Bir taşla 2-3 kuş birden vurmuş oluyorsunuz dostlar. Bunları da basmaya gayret edin. Seviyesini sürekli aynı götürün. Deli fişek 10 mu oldu? Buradan dövüşçüyü 8'miş. Bunu da 10 yapın. Hepsini bir 10 yapın abi. Sonrasında muhafızdan tekrardan başlayın. 11. 11'i yükseltmek için. Hepsini 11 yapın. O şekilde eşit bir şekilde gidin. Şuradaki bonusların hepsinde abi 50'ye kadarmış. 50'ye kadar hepsini alırsınız. Daha da güçlenirsiniz ya. Hem hasarınız, SP varlığınız, saldırı gücünüz, kritik vuruş oranınız, kritik vuruşa direnç oranınız hepsi de yükselir. Set araştırması da bu şekildeydi. Buraya kadar izleyip de videoyu beğenmediyseniz veya hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Neyimiz kaldı abi? Mücevherler kısmına geldik. Mücevherler kısmında burada pek üretirken seçme şansınız yok abi. Nasıl hızlı üretirme anlatayım ben size. Buradan kuyumcu kısmına girdiğinizde bunu her gün tekrarlamanız lazım. 24 saatte bir malzeme satın al dediğimizde buradaki malzemeler yenileniyor. Her girdiğinizde full satın alın burayı. Sonrasında eğer ki bununla alakalı etkinlik yoksa bazı etkinliklerde mücevher bastıkça size puan veriyor. Sıralamaya giriyorsunuz. Yoksa farmınızı da yapın abi. Farm nasıl yaparım derseniz işte az önce gösterdiğim şuradan şöyle gösterirsek daha iyi. Şu sığınaklar var ya. Bu sığınaklarda şu var bak şu. Bundan toplayın. Sonrasında kurt ormanı diye şeyler var. Şu maskeye olan itemler. Onlardan bunu veriyor. Bunları toplayın dostlar. Sonrasında eğer ki duvarın ötesine geçebiliyorsanız şöyle göstereyim ben. Duvarın ötesi keşfededim. Zindana gir dedim. Buradan girdiğinizde abi dükkana şunlar değil bak. Şu iki tane değil. Şu 920 ile 1800. İki tane bundan veriyordu. İki tane de bundan veriyordu. Bunları alırsanız bunlar mavi çıkmıyor. Ve istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hangisini seçmek isterseniz. Burada neyi seçeyim abi derseniz abi. Tekrardan şöyle geçelim. Kuyumcu atölyesine. İmalat kısmına geldik. Şu alttaki olaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ne diyor? Toplam 51 mücevher imalatı girişiminde efsanevi veya üzeri düzeyde bir öğe edinmek için şans %100 diyor. Yani 51 tane ben ekipman basarsam ki o 51'in içinde eğer ki efsanevi de çıkabilir. O şansınıza bağlı. Hat çıkmadı diyelim. 52. mutlaka sarı item atıyor abi. Sarı ekipman atıyor. Bu eğer ki şuradaki seviyeniz düşükse atıyorum 4 veya 5 ise mor düşürüyor. Daha düşükse mavi düşürüyor abi. O yüzden sürekli bunları biriktirip kuyumcu yeteneği seviyenizi yükseltmeniz lazım. Şu anda 8. seviyede benimki. 89 tane basmışım. 200'e erişirsem bir seviye daha artacak. Bir seviye artınca ne oluyormuş abi? Efsanevi mücevher imal etme şansı daha artıyormuş. Mücevher geliştirmek ve işleme için bakır maliyeti %8 düşüyormuş ki bayağı bakır gidiyor da. Mücevher imalat malzemeleri bakır karşılığında satın alınabilir diyor. Bu alıyorduk zaten. 10. seviyede bakır maliyeti %10 düşürüyormuş. Mücevher imalat için bakır seviyesi aynı. Yani 9. seviyede artarsam son şansımı da kullanmış oluyorum abi. Efsanevi mücevher imal etme şansım biraz da artıp orada kalıyormuş. Yani benim 9. seviyeye atlatmam lazım bunu. Mesela imal et diyelim abi. Sarı ejderha parasıyla da imal edebiliyorsunuz. Ama tavsiye etmiyorum. Çok para gidiyor. Şöyle göstereyim kaç tane gidiyormuş. 920 tane gidiyor mesela. Kaç taneye? 16 taneye. Atıyorum 50 tane bastınız. Bir taneye basacak malzemeniz kalmadı. Buradan bir tane 60 tane verip basın ki sarı item gelebilsin. Ben buradan tekrardan geldim. Sizin için bir tane basayım abi. Kaç tane? 10 tane basacağım inşallah. Bunu neden gösteriyorum? Şimdi biraz anlatacağım. Gelmedi. Bura 41'e düştü 10 tane daha bastığım için. Bu şekilde 41 tane basarsam %100 gelecek. Örnek veriyorum. Az önce bastığımda bir tane sarı geldi. Tesadüfi geliyor. Hangisinin geldiğine bakacağız şimdi dostlar. Mesela az önce kuyumcuda bastığımda bana ne geldi? Topaz kolye geldi. Sonrasında duvarın ötesini yaptım abi. Buradaki puanla topladım. Şuradaki 920 diyor ya şu üstteki. Bundan topladım. Bir tane daha kolye alacağım. Ne alırsınız mesela? Buradan topaz kolye almanız lazım abi. Neden derseniz birini birinin üzerine atıp seviyesini yükseltmemiz lazım. Çünkü bir topaz daha çok zor geliyor. Tesadüfi yaptığımız için. Biz burada seçmeli de elimizden geldiğince elimizde hangi sarı kolye varsa aynısından almamız gerekiyor. Üzerine atma olayı da şu şekilde. Onu göstereyim. Mücevheri geliştir dedim mesela. Pardon. Mücevheri işle dedim. Buradan mesela bu kolye çıktı. Seç dedim. Neymiş bu? Yeşim kolye. Ya da şu. Yakut yıldız kolye. Mesela bunu seçtik. Bunu tesadüfi geldi elimize. Sonrasında duvarın ötesinden bir tane daha aynısından aldık.
Buradan seç dediğimizde yine aynısından bir tane daha çıkartıyor. Üzerine atıyoruz abi. 8'e kadar 10'a kadar mıydı? Şu artı var ya şuradaki. O artı kadar şunları kullanarak basabiliyoruz. Aynı demircide bastığımız gibi şuradaki bonuslar artıyor. Sonrasında 2 tane daha aynı itemi bulup bir daha atıp tekrardan artı basabiliyoruz abi. Şöyle göstereyim ben. Benimkilerin hepsi de 14. Mesela ben bunu tekrardan geliştirmek için ne gerekiyormuş 14'lerden birini? Yani aynı mücevherden 2 tane daha gerekiyormuş ki ben bunu artı basabileyim, yani şuradaki bonusları arttırabileyim. O yüzden eğer ki bir seçmeli sandık elinizde geçerse, elinizde hangi item varsa basmak için onu kullanın abi. Sonra tesadüfi çıkanlarda artık yapacak bir şey yok, bekleteceksiniz. Ben de mesela öyle bekliyor. Eğer ki aynısından çıkarsa bir tane daha artı basacağım. Assassin için en iyi mücevher abi saldırı gücü ve kritik veren mücevherler. Şöyle tekrardan baktığımızda donanım kısmına girip vuruş kombinasyonu hasar artışı güzel, kritik vuruş oranını arttırıyor, hiddet kazanımını arttırıyor. Yani güzel bir materyal. Bu neymiş? Kritik vuruş hasarını arttırıyor. Topazlar sabit bonuslarda en iyi kritik vuruş hasarı verenler 6, diğerleri 4 veriyor. Bir de arttığı üzerine attıkça şuradaki bonusların hepsini kullanabiliyorsunuz abi. Eğer ki 2 tane aynı bonuslu farklı bonusları olan aynı mücevherden var. Buradan bakın, işte saldırı gücü, kritik veya işte, beceri hasarını arttıran bonuslar varsa diğerini bunun üzerine atın. Yani ona bakmanız lazım. Bir de şuradaki 30'a 54 diyor ya. Mesela savuşturma süresi 36'ymış. İyinin yani en kötünün bir tık iyisi. Mesela 54 olsaydı bu daha iyi olurdu. Yani bu özellik benim işime yaramıyordu. Mesela burada kritik vuruş oranı 30'a 54 diyordur. Örnek veriyorum. 36 gelmiştir, kötü. Başka bir iteminiz var. Orada da 54'tür mesela. Bunu onun üzerine atın. Bonusları hangisi yüksekse o sabit dursun. Kötü olanı onun üzerine atın. Ona dikkat edin dostlar. Sürekli bu donanım kullanmada da geçerli. Onlara dikkat edin. Mesela ben şu 14. Bunlardan bakayım. Kritik vuruş oranı, saldırı gücü artış oranı. Vuruş kombinasyonu hasar artışı bu. Oldukça güzel bir şey abi. Elebaşlarına verilen hasarı artırma. Çok güzel bir item mesela bu. Buna bakalım. Kritik vuruş oranı 4, aktif beceri hasarı güzel. Kritik vuruş oranı, saldırı gücü, hasar artış oranı. Mesela bunların hepsi de güzel itemler. Bunlara bakmanız lazım. Çıkmayanlar da şurada beklesin. Eğer ki envanterinizde yeriniz yoksa şu şekilde benim yaptığım gibi birbirinin üzerine basın yer açmak için. Herhangi bir işe yarar iteminiz artıya bastığınızda bunları kullanıp üzerine artı olarak basabilirsiniz dostlar. Mücevher kısmında da dediğim gibi dikkat etmeniz gereken husus kritik vuruş oranı, hasar, saldırı gücü, aktif becerilerin verdiği hasarı arttırma gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Duvarın ötesi gibi, solucan yolu gibi yerlere giderken ateş becerisini, normal yerlerde de dediğim gibi itemlerinizde hangisi bonus olarak varsa o becerileri kullanın dostlar. Nitelik ağacını saydık. Aniden armasını, geç set araştırmasını saydık. Tauntlara gelelim dostlar. Şimdi Assassin'in en güzel ve temel tauntlarından biri çifte baltalar abi. Çifte baltalar nedir? Saldırı gücü artış oranı %32 bende. SP artış oranı %32. Kritik vuruş hasar artış oranı %32. %118'e kadar basmışım ben. Bir counter becerisini kullanıldığında etraftaki düşmanlar 5 saniye boyunca sersemletir. Bu bosslar için geçerli değil. Normal mobları sersemletiyor. Ve 20 saniye boyunca saldırı gücümü %41 artırıyor. Kritik vuruş hasarını ise %47 artırıyor abi. Bunu sürekli saldırıya geçecekseniz önce bunu kullanın. Ki şuradaki bonusların hepsini de aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. En temel kalıntımız çifte balta abi. Pasiflerde ise çıktıysa bu buz kabza. Efsanevi kırık kılıç. Bu sonraki güncellemeyle geldi. Burada turunculardan bahsediyorum ben. Eğer ki varsa abi en temel pasif etkin şey ise Rehgar'ın Yakutu. Bu saldırı gücünü artırıyor. Savunma artış oranı, hasar artış oranı %15. Kan banyosundaki hedeflere, ki kan banyosu bildiğiniz üzere Assassin'in olayı. Şuradaki hepsinde kritik vuruş oranı artırıyor abi. Rehgar'ın Yakutu da pasiflerde birinci abi. Şöyle %100 yaparsak ne oluyormuş? Bunlar hepsi %30 oluyor. Şunlar da %20, %22 oluyor. Rehgar'ın Yakutu'na bassın dostlar. Eğer ki bunlardan hiçbiri de çıkmadıysa keşiften, buradan bakacaksınız abi. Kritik hangisi veriyorsa onlara basın. Şöyle bakın. Saldırı gücü, kritik. Mesela bu saldırı gücü veriyormuş. Ki bir iki tane kesinlikle şey çıkacaktır. Mesela zehirle alakalı bir şey var. Zehir kullanıyorsanız ve hiçbir tane sarı çıkmadıysa, şu çıktıysa bunu kullanabilirsiniz. Buradan bakacaksınız abi. Kritik vuruş, saldırı gücü, işte aktif beceri kullanım zımbırtısı. Onları kullanacaksınız buradan. Duvarın ötesine gittiyseniz şunu takın. Son boss'a kadar bu duvarın ötesinde yaptığınız görevlerde 2 kat. Bak, duvarın ötesinde soğuk göstergesi bağışıklığı
ejderha camı parçası edinim oranı %100 artar diyor. 1000 alıyorsanız bir bölüm kestiniz, sonunda ağaç çıkıyor veya taş çıkıyor, oradan bir şeyler alıyorsunuz ya, bonus. 2 katına çıkartıyor, 2000'e çıkartıyor. Son boss'a kadar gidin. Son boss'a gittikten sonra da işte şurada hangisi hasar veren iteminiz hangisi ise onu kullanın dostlar. Count'u olayı da bu şekildeydi. Count'u nasıl hızlı geliştiririm derseniz vahşi hayvan keseceksiniz. Vahşi hayvan da size şey atıyor, çanta atıyor. Çantanın içinden count'ları geliştirecek itemler çıkıyor. Ekstra olarak da buradan üretim kısmına girdiğinizde abi şöyle üretim yap dediğinde buradan diyor ki count'ı mumu geliştir diyor. Şuradaki itemleri geliştirebilirsiniz. Mesela basit count'ı mumunu geliştirmek için şunları istiyormuş. Diğerinden yağ istiyor. Bunlar ne istiyor abi? Kandeliyle diyor, neyse. Bastım. Burada şundan istiyormuş. Bir tane de bundan basalım. Bu otları da üretim kısmından üretebilirsiniz. Hangi otları bir yere listeleyin. Sonrasında üretim kısmına girdiğinizde şurada zaten itemler gözüküyor. Burada. Onlarla ürettirebilirsiniz dostlar. Veya toplayabilirsiniz. Toplamak uzun sürer ama eğer ki ürettirecek şeyiniz varsa hepsini ürettirmenize gerek yok. Count'lardan hangisini basıyorsanız, mesela benimki çift balta artık yükselmiyor abi. Pasiflerden neymiş abi bu? Geliştirmek için ne istiyormuş? Böyle pastaya benzer bir şey istiyormuş. Onda hangisi üretiyormuş? Bakalım. Atölye dedim. İksir yaptım. Count'ı kısmına girdim. Şu. Yağ istiyormuş yani. Etrafta gördüğünüz hayvanlar var ya. En küçük sincabından geyiğine kadar. Onların hepsinde bıçak atarak kesersiniz abi. Bunlardan atıyor. Ekstra olarak da ticaretten, üretimden, şuradan buradan da üretebilirsiniz bu hayvan yağını. Hayvan yağını toplayıp buradan üretime verin her gün. Yavaş yavaş üretsin şu şekilde. Onu da alıp counter'ınızda basabilirsiniz. Talent olayında bir de şuna dikkat edin dostlar. Eğer ki mesela aktifte çift baltayı basıyorsunuz. Çift baltanın tam üzerinde şöyle göstereyim. Böyle kavanoza benzer, çömleğe benzer bir şey var. Bu size bunun sınıfını belli ediyor. Bu çömleğe benzerler neyle basıyormuşuz abi bakalım. Böyle sabuna benzer dörtlü beşli bir item var. Onunla basıyormuşuz. Aynısı şunda da var mesela, sadak. Bunu da aynısında basıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, çift altta çömlek varsa pasif becerilerde kullandığınız counter'da da aynısı olmaması lazım. Mesela şunu kullanıyorsanız, mesela ben bunu donan dedim, gelişim dedim, aynısı. Hem çift baltaya hem de buna aynı iteme bastığım için geliştirmek çok uzun sürecektir. Sürekli aynı malzemeyi bulmak için. O yüzden ben buradan yine kırık kılıcı seçtim abi. Kırık kılıçta ikili bir ikon var. Bunun gelişim şeyde pasta gibi. Aktif veya pasifteki buradaki ikonların farklı olması gerekiyor daha hızlı gelişmek için dostlar. Tüm malzemeleri bakır paradır, bu tarz basma itemleridir veya donanımda bulacağınız kılıçlardır, şunlardır, bunlardır. Set araştırmasını yükseltmek için bulacağınız itemleridir. Onların hepsini toplamak için dostlar 3 karakterle birden oynamanız lazım. Atıyorum ana karakteriniz tamam asesin ama aynı seviyede şövalyeyi de ilerletin veya paralı askeri de ilerletin. Girdiğiniz her kamptan şuradan buradan topladığınız itemler ortak havuzda birikiyor. Onu da alıp mesela işinize yaramıyorsa, o karakterde de işinize yaramıyorsa buradan zırh basımında veya zırh setini yükseltmede, şurada burada veya count'u yükseltmede her yerde kullanabilirsiniz. 3 kat daha hızlı geliştirirsiniz. Ekstra olarak bir tane ittifaka girin. İttifak çok önemli. İttifakta hem görevler var. Görevlerde size para ödülüdür, şudur budur veriyor. Ekstra olarak da bazı etkinliklerde ittifak gerekiyor. Bir de ittifak mağazası var abi. Dükkana girdiğinizde burada işinize yarayacak birçok item var. İşte mücevher basmadır, keşiftir, zırh basmadır, normal bakır paradır. Ama bunları kesinlikle harcamayın abi. Şunu almanız lazım. Onu ben şey kısmına söyleyeyim. Şöyle girdim. Hanedan arması kısmına girdiğimizde abi burada ilerleme panosu var. Burada ne diyor? Kuzey fişi diyor. Burada menzil fişi. Şurada ittifak dükkanı diyor. Yani bende 3 tane kalmış. Buradan şöyle dükkana girdim abi. Takas kısmına geldim. Kuzey fişi istiyor. Kuzey fişi şu. 573 tane. Kuzey fişi haritaya ilk girdiğinizde, oyuna yeni başladığınızda bulunan harita var ya. Orası kuzey. Orada yaptığınız tüm görevlerden size bundan veriyor. Bundan verince kesinlikle harcamayın. Biriktirin abi. Ta ki şu kitabı alana kadar. 3500. Ben harcadım. Şimdi biriktiremiyorum. Çünkü kuzeyde artık görev bir şey kalmadı. Siz kesinlikle harcamayın. Bunu biriktirin. 3500 tane bunu alın. Sonrasında menzil kısmına geçiyorsunuz. Menzil kısmında yine aynı görevleri yaptıkça şuradaki sarı para birikiyor. Şu. Yine 3500'de bu kitap var. Kitabı aldıktan sonra şuralara harcama yapın. Sonrasında fırtına topraklarına geliyoruz. Buradaki ben satın aldım. O yüzden yok burada. Görev yaptığım için. Sonrasında buradaki itemleri satın almaya gayret edin.
Burada işte envanter genişletme alabilirsiniz. Mücevher basma alabilirsiniz. Şunları alın. Şu şeyinizi yeniliyor. Kalıntınızı yenileyip daha fazla basmanızı sağlıyor. Buradan da bunu alabilirsiniz. İşte şu duvarın üstünden mi geliyordu? Şu şey keşif yaptıkça geliyordu aynı. Sonrasında etkinlikler kısmında haftalık sürekli etkinlikler oluyor abi. Yaptığınız her görevi boşuna yapmayın. Buradaki etkinlikte mesela ne diyor abi? Zafer yürüyüşü. Haydut kamplarını temizle diyor. Haydut kampına gireceksiniz. Böyle bir etkinlik varsa ona göre girin ki hem buradan ödül almış olursunuz hem oradan ödül almış olursunuz. Yani 2'ye 3'e katlamış olursunuz. Burada diyor ki işte Anlar Mihrabı'na gir diyor. Anlar Mihrabı'na girerken önceden bir bakın mesela etkinlik başlamadan buraya bir bakın. Anlar Mihrabı geliyorsa girdiğiniz biletleri boşuna harcamayın yani. Bu etkinlik gelene kadar bekleyin. Bu etkinlik geldiğinde harcayın. Sürekli etkinlik kısmını takip ederek abi eğer ki elinizde bir bilet varsa veya örnek veriyorum RP tüketimle alakalı bir etkinlik vardır. RP'lerinizi tüketmeyin. O zamana kadar bekleyin. Hepsini birden harcayın. Yani biriktirin mesela şu 30 olanlar var ya şunlar. Bunları biriktirin. Başka değinmediğim ne var abi? Koleksiyon dedik, parti, nitelik ağacı, karakter bilgisi. İstatistiklerde dikkat etmemiz gereken husus dediğim gibi saldırı gücü abi. Kritik hasar. Kritik hasar asistin için çok önemli. Kritik vuruş oranında vurduğunuz her kombinasyonda buradaki oran yüksekse daha fazla kritik hasar verebiliyorsunuz. Yani denk gelme. Mesela beyaz değil de buradaki oran yüksekse daha fazla kritik kırmızı oran alıyor. Bunlara dikkat edin. Dediğim gibi donanımlar kısmında toparlayacak olursak donanımlar kısmında renkten ziyade burada verdiğiniz bonuslar daha önemli abi. Mesela şurada ne vermişim? Döne tekme becerisine +2 kafa kırma etkisi ekliyor diyor. Kritik vuruş hasarı düşür oranı diyor. Alınan hasarı düşür oranı diyor. Yani savunma odaklı bir item. Ekstra olarak da döne tekmeye +2 kırma becerisi veriyor. Mesela bu bonus geldiyse bana abi ben becerileri kısmında döne tekmeyi kullanmam lazım. Bu bonusu getirdiysem. Zırhında döne tekme becerisine +1 veriyor mesela. Bu gelmiş. Ben bunu kullanmam lazım. Döne tekmeyi kullanmam lazım. Ayakkabıya baktık. Zehir becerisine +2 zehir birikim etkisi uygular diyor. Mesela bu geldiyse benim ateşten ziyade zehir kullanmam lazım. Düz haritada. Duvarın ötesinde değil düz haritada. Kritik vuruş direnci diyor. O da güzel. Mesela kesip biçmeye +1 gelmiş abi. Benim bunu kullanmam lazım. Buna da basarken dedim ya 2 tane basıp birbirinin üzerine atarım diye. İkisi de zaten şurada hiçbir şey olmaz. İlk bastığınızda şuradaki orana bakmanız lazım. Mesela 130'a 170 arasında bir bonus veriyor. Tesadüfi olarak. Bana 170 gelmiş. Mesela ben bunu diğerinin üzerine atamazdım. Neden? 170 saldırı gücünü kullanmam için. Ona da dikkat edin dostlar. Bunlar önemli. Onun dışında da asistinle alakalı söyleyeceğim başka bir şey yok ya. Eğer ki kullanabiliyorsanız dojlamayı öğrenin. Kullanamıyorsanız benim gibi sürekli kaçamak bir şekilde savaşmayı öğrenin abi. Son olarak vereceğim taktik beni takip etmeniz, kanalımı takip etmeniz. Game of Thrones'la alakalı bir sürü videom var. Kimisi eğitim videosu, kimisi oynanış videosu. Canlı yayınlarda benim atladığım, bilmediğim daha iyi taktikleri diğer arkadaşlar veriyor. Şahin'dir, Kahraman'dır işte, diğer arkadaşlardır, Ali'dir, Real Bey'dir. Onlar hepsi de gelip canlı yayında Discord'dan hem sorularımızı cevaplıyor, ben de sorularım oluyor cevaplıyor, hem de güzel taktikler veriyorlar. Ben birçoğunu onlardan öğrendim. Normal paranızı, eğer ki para basacaksanız kesinlikle ya bir yere kadar görünme şuna buna vermeyin abi. Direkt olarak paket olarak neyi satın alacağız derseniz şu paketi dükkana girdim abi ben. Şu aylık abonelik var ya, temel olarak bunu kesinlikle satın alın abi. Bu size her gün 30 tane RP veriyor. Ekstra olarak da işte SP'nizi arttırıyor. Ne bileyim üretimde bir kanal açıyor. Keşifte bir tane kanal açıyor. Ticarette bir tane kanal açıyor. Envanter bölmesi ekliyor. 30'ar tane SP, yani bir sürü şu çantaların hepsine birer tane ekliyor. Keşif becerisine yani 3. kullanımı tanımlıyor az önce bahsettiğim. Bunu kesinlikle alın. Ekstra olarak da size 900 tane demir para veriyor. 150 tane bundan veriyor. Görünüm veriyor işte şunlardan bunlardan. Sonrasında almak isterseniz de abi 999 dolara bulabilirsem eğer onu. Şunu satın alın. Eğer ki para basmak istiyorsanız bunu satın alın abi. Buna da ne alırım derseniz az önce gösterdiğim başarımlar. Başarımlar kısmında örnek veriyorum. Ana hikayede ben 11. bölüme kadar geldiysem her bölüm için 500 tane sarı altın veriyor. 100 bin, 50 bin, 50 bin diye de şey veriyor. Bakır veriyor. Bir de keşif arabası veriyor. 11. bölümü tamamladıysanız sonra da bu paketi aldıysanız abi full hepsinde 500 500 500 bunu alıyorsunuz. Solucan yolundan bunu alıyorsunuz. Mesela satın alsaydım 30. aşamaya kadar gitmeyin de 20'de miyim 21'de miyim buraya kadar şunların hepsini alacaktım. Büyük kısmını yine yükselttiyseniz ben bu paketleri almışım bak. Hepsinde almışım bunları. Bunları alabilirsiniz. Eğer ki almıyorsanız da biraz oyunu öğrenin, bekleyin.
Hangisi işinize yararsa onu alın abi. Öğrendikten sonra zaten işinize yarayacaktır. Onları satın alın. Oo, 40 dakika olmuş. Bayağı anlatmışım ya. Dostlar, Assassin's Build ile alakalı benim edindiğim tecrübeler bunlardı. Eğer ki atladığım, yanlış söylediğim veya sizin eklemenizi istediğiniz özellikler varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin ki birçok arkadaş da yardım oradan da yararlansın. Yorumlar kısmına da bakın yani. Ben sadece edindiğim tecrübelerle dayanaraktan anlattım Assassin's Build'i. Benim Assassin'de oldukça güzel abi. Kesiyorum, her şeyi kesiyorum yani. Çoğu şeyi. Edgar'da şunu bunu hepsini de kestim. Sadece bir Regan yakıtını düşürüp de onu 100 yaparsam bayağı iyi olacak yani. Dostlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video ile alakalı lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyiniz. Eğer ki hype butonu da açıksa bir tane de hype yapıştırıp videomuzu üst sıralara çıkartabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.